20'nin altına düşerse de herhangi bir şekilde bu birimi savaşa götüremiyorsunuz. Bu oldukça yüksek, tek seferde karşılanabilecek bir rakam değil. Kuşatma muharebeleri ikinci en iyi bronz sikke getirisine sahip olan maçlar. Selamlar dostlar, Respawn Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bronz sikke nedir, nasıl kazanılır, nasıl idame ettirilir bunu işleyeceğiz. Öncelikle oyunda 3 adet temel para birimimiz mevcut. Bunlardan bir tanesi videomuzun konusu olan bronz sikke, oyunun temel para birimi. Hemen hemen bütün oyun içi alışverişleriniz ve birim teçhizat giderleriniz bu paradan karşılanıyor. Gümüş sikke oyundaki pazarda alışveriş yapmanıza ve diğer oyuncuların ürettikleri şeyleri satın almanıza yarayan para birimi kendisi. Altın sikke de oyunda gerçek paranın karşılığı olan para birimi. Gümüş ve altın sikkeden bu videoda bahsetmeyeceğiz. Biz asıl konumuz olan bronz sikkeye gelelim. Bronz sikke aslında oyunu oynayabilmenizi ve sağlıklı bir şekilde oyuna devam etmenizi sağlayan para birimi. Şöyle hemen kışlamıza gelelim. Kışlada gördüğünüz gibi birimlerin hepsinde bir durum kısmı var. Durum kısmı şöyle: birimin her savaşta öldükçe ve yaralandıkça kaybettiği bazı teçhizatlar var. Birlikler teçhizat kaybettikçe 50 ila 100 arasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorken 20 ile 50 arasına geldiğinde verdikleri hasar %10 azalıyor ve aldıkları hasar da %10 artıyor. 20'nin altına düşerse de herhangi bir şekilde bu birimi savaşa götüremiyorsunuz. Bundan dolayı sürekli 50'nin üzerinde tutmanız gerekiyor. Mesela benim Murmilo birimimde şu an 89'da. Şöyle bakalım, herhangi bir şekilde kritikte olan bir birliğim mevcut mu? Mesela uçan kurmalı yaylar, onlara bakalım. 57. Bu birim bir iki asker daha kaybettiğinde, eğer maçlarda bu birliği oynadığımda ölmeye devam ederlerse teçhizat kaybedecekler ve 50'nin altına düşecekler. Bundan sonrasında ben bu birliğe eğer teçhizat mali yapmazsam, teçhizat satın almazsam bu birlik daha az hasar verecek, daha fazla hasar alacak ve finalde de bu birliği asla kullanamayacak durumda olacağım. Büyük bir gider yapmam gerekecek ve bu giderler öyle kolay karşılanabilir meblağlar değil. Şöyle göstereyim size. Mesela takviye al diyeyim. Benim bütün birliklerimi ikmal etmem için 2.161.000 bronza ihtiyacım var. Bu oldukça yüksek, tek seferde karşılanabilecek bir rakam değil. Karşılasanız bile bundan sonrasında bronz sikke sıkıntısı yaşayacaksınız. Bundan dolayı oyunda sürekli bronz sikke kazanmalı ve bronz sikkeyi bir şekilde idareli kullanmanız gerekiyor. Görevler kısmına gelirseniz oyunun her gün size verdiği 4 adet görev mevcut. Bunları genel olarak özetlemek gerekirse oyun sizden günde 1 adet zafer kazanmanızı ve 5 adet muharebeyi tamamlamanızı istiyor. Bu hemen herhangi bir şekilde kaybetseniz de kazansanız da önemli değil. Ve bu görevleri tamamladığınızda size gördüğünüz gibi 1800, 2000, 1600 ve 1600 bronz getirisi varken bir de size yardımcı puanı sağlıyor. Yardımcı puanı şöyle. Tekrardan U'ya basalım. Paralı askerler kısmına gelelim. Burada yardımcı birimlerimiz mevcut. Yardımcı birimler şöyle: haftalık olarak kiralayabileceğiniz askerler. Mesela ciritçi çavuşlara gelelim. Ciritçi çavuşları biz 6 yardımcı puanı karşılığında satın alabiliyoruz. Böyle aldık bakalım. Geliyoruz kışlamıza. Ciritçi çavuşları görüyorsunuz. 5. seviye. Bunlar seviye atlatılabiliyor ama sadece üzerlerinde tek bir doktrin mevcut ve bu birliğe herhangi bir şekilde başka bir yatırım yapamıyorsunuz. Ancak size ait bir birlik olmadığı için, hani bir hafta sonra gidecek bir birlik olduğu için teçhizatlarınızı ve bronz sikkenizi doğal olarak bu yardımcı birimleri alarak karşılayabilirsiniz. Bu yardımcı birlikler oldukça güçsüz kalıyor. Onun yerine size tavsiye ettiğim bir konu var. Şöyle N'ye basarsanız sizin hanedan kısmınız açılıyor. Hanedan kısmında ben şu anda bir hanedandayım. Kohortta da olabilirsiniz. Hani bir lejyonda da olabilirsiniz. İki türlü de burada paylaşılan birimler sekmesi mevcut. Paylaşılan birimlerde oyuncular kendi oynamadıkları birimleri sizin oynamanız için bu kısma hibe ediyor ve onlar kendileri bu birimleri kullanamıyorlar. Buradan mesela şöyle bakalım. Elite Henken oldukça güzel bir onlamuşa bırakmış. Mesela arkadaşımızın bir tanesi 24. seviye Murmilo bırakmış. Bunları aynı şekilde kohortlarda da elde edebilirsiniz. Kohortlar dediğimiz şu: oyunda herhangi bir şekilde hanedanınız yoksa alt tarafta lejyona katıl sekmesi görüyorsunuz. Bu lejyonlar bölge bölge ayrılıyor. Oyun içindeki bölgeler bunlar. Ve şu anda biz mesela Reginapolis'teyiz. Anadolu bölgesindeyiz. Anadolu Lejyonu'na katılabiliyorum. Anadolu Lejyonu'na katıldığımda şöyle farklı bir karakterdeyim tabii. Lejyonda da aynı şekilde hanedandaki gibi birim paylaşımları mevcut ve bu lejyonlar, açık konuşmak gerekirse, tek başına olan oyuncular için daha kaliteli ve daha iyi bir yer. Herhangi bir şekilde sorumluluğunuz olmadığı için buradaki birlikleri doya doya kullanabiliyorsunuz. Ancak şöyle bir sıkıntı var: eğer 200 level ve üzeri bir karakterseniz bu birlikleri kullanmak için 10.000 bronz vermeniz gerekiyor ve bronz kasmak için kullandığınız birliklere bronz vermek istemeyebilirsiniz. Bundan dolayı bu vereceğim tavsiye 200 level'ın altındaki oyuncular için geçerli. Onun dışında haftalık yaptığınız görevlerden gene levazım fişleri kazanıyorsunuz. Levazım fişleri şöyle: mesela bir rütbeli muharebe tamamladığınızda 5 levazım fişi veriyormuş. Şöyle
Şöyle tamamlayalım görevlerimizi. Şu levazım fişlerine sağ tıkladığınız anda sizi levazım fişi takası için bir mağazaya atıyor. Şöyle mağazanın en sonuna geldiğimizde de burada dev bronz sandığı mevcut. Tanesinden 10.000 bronz sikke elde ediyorsunuz. Şöyle mesela hepsini alalım. 25 adet. Öyle gördüğünüz gibi 200.000 bronz, şöyle 110.000 bronz da böyle kazanmış oluyoruz ve bu beni eğer düzgün oynarsam bir hafta, 1,5 hafta falan götürebilecek bir meblağ. Çünkü oyun içindeki kitler birlikleriniz öldükçe kaybediliyor ve iyi oynadığınızı düşündüğünüz birlikleri oynarsanız ve takımınızda en az bir adet menzilli bulundurursanız kolay kolay tesisat kaybetmiyorsunuz. Muharebeler kısmında etkinliklere geldiğinizde de bazı oyun türleri görüyorsunuz. Şöyle ara ara bu oyun türlerinde yenilikler gelse de sabit olarak serbest muharebeler kısmı mevcut ve bu serbest muharebelerde şöyle güzel bir olay var. Gördüğünüz gibi kalıcı birim kaybı veya teçhizat hasarı yaşanmaz. Bundan dolayı burada kullandığınız bütün birimlerde herhangi bir şekilde teçhizat sıkıntısı yaşamazsınız. Ancak bilgilendireyim gene, bu oyun modunda liderlik sınırı olmadığı için herkes altın birlik götürüyor. Ondan dolayı genelde birliklerinizi sevdiğiniz birlikleri değil de en pahalı ve kullanamadığınız birlikleri bu modda kullanma şansını yakalıyorsunuz. Onun dışında etkinlik takvimine bazen farklı etkinlikler de geliyor. Bu muharebe ruleti mevcut mesela. Birimlerini otomatik olarak size veriyor. Ya da rastgele birim seçimi yapıyorsunuz. Bu etkinliklerde herhangi bir şekilde birim tesisat kaybı yaşamıyorsunuz. Bundan dolayı eğer böyle sıkıntılı dönemlerinizdeyseniz gene maç tamamlayıp bronz kasıp bir yandan da oyun oynayabileceğiniz modlardan bazıları bunlar. Ancak burada da tek sıkıntımız saat şöyle, mesela bugünkü serbest muharebe saat 9 ile 11 arasında yapılacakmış. 9 ile 11 arasında girdiniz, giremediniz, geçmiş olsun. Diğer etkinlikler de aynı şekilde geçerli. Oldukça bekleyenleri oluyor. O yüzden hani dolu oyunu yaşayabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde muharebeyi aramaya başladığınızda sizi 3 dakika 5 dakika bekletmiyor. Genelde 1-2 dakika içinde oyunu buluyor. Tasarrufa gelecek olursak şöyle, mesela benim güncel olarak oynadığım maçlarda kullandığım birlikleri böyle bir alalım. Berserker'larımız mevcut. Yardımcılardan aldığımız cirtçi çavuşlar mevcut ve onun dışında mesela burada tek bir seçeneğim kalıyor. Ya oyun içine girip paylaşılan birimlerden bir tanesini alacağım ya da daha ucuz birim tesisatlarına sahip çağlardaki birimleri oynayacağım. Mesela tier 3 mavi birliklere baktığımızda gene oldukça kaliteli birimler mevcut. Mesela gözlü çavuşlar. Gözlü çavuşlar oyuna girdiğiniz anda verilen bir birlik ve bu birliği kastıktan sonra ustalığını da eğer kasarsanız şöyle yanda göreceğiniz üzere 4 yıldızlı ve 5 yıldızlı birimlere verdiği hasarı 500 puan arttırır. 4 ve 5 yıldızlı birimlerden aldığı hasarı da 400 puan azaltır ve bu oldukça yüksek bir değer olduğu için herhangi bir şekilde altın birlikler açılsa bile kullanabileceğiniz birliklerden bir tanesi oluyor kendisi. Bunun gibi diğer bir birlikler ise paralı asker birlikleri. Paralı asker birliklerinde ancak şöyle bir sıkıntı var. Oldukça yüksek meblağda gümüş istiyorlar ve bu gümüşleri kastıktan sonra bu birliklere erişim sağlayabiliyorsunuz. Ancak kendileri de oldukça az liderlik istemeleri ve timsel bonusu sayesinde hem tesisat kaybetmiyorlar hem de size %10 bonus veriyorlar onları götürdüğünüz her maçta. Bundan dolayı genelde saldırı birlikleri değil de martellatörler genel olarak her kişinin savaşa götürdüğü bir birlik. Bundan dolayı çünkü hem kuşatma silahlarını itmek için oldukça kaliteli bir birlik ve %10 bonus da getiriyor ve 30 liderlik herhangi bir şey, hiçbir şey değil yani. Bazen arta bile kalabiliyor. Bunun harici bronz sikke kasabileceğiniz maçlar şöyle. Oyunda en fazla bronz sikke ödülünü PvP maçlar veriyor. PvP maçlarda meydan muharebesi en çok getirisi olan olsa da meydan muharebesini oynayacak herhangi bir şekilde insan bulamadığınız için kuşatma muharebeleri ikinci en iyi bronz sikke getirisine sahip olan maçlar. Ancak kuşatma maçları 10 dakikayı bulabilse bile bazen 15, 20, 25 dakikaya kadar çıkabiliyor süreleri. Bundan dolayı insanlar PvE maçları tercih edebilir. Bunlardan en yükseklerinden biri ise 3. olarak keşifler. Sonrasında talim kampı yapay zeka ile birlikte. En az bronz getirisi olan maçlardan bir tanesi ise haydut akını. Sıralama bu şekilde. Bronz sikke ile ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Oyunda oldukça sıkıntılı bir konu. Çünkü eğer düzgün kontrol etmezseniz oynanışınızı oldukça etkiliyor ve aldığınız keyfi oldukça baltalıyor. Bundan dolayı basit bir konu olsa da önemli bir konu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Umarım bu videonun bir yardımı olmuştur. Eğer sorularınız varsa aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videoda anlatmayı unuttuğum, eksik kalan bazı bilgiler olabilir. Onları aşağıda size yorumlarda anlatırım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.